TAV Havalimanları Bilin deneyini sunar. Her şey bilim için. Yüksek gerilim laboratuvarına ışınlandık. 300.000 voltluk elektrikle oynadık. Harvard ve MIT'de kürsüsü olan tek Türk profesör Mehmet Toner'le hem deney yapma hem de sohbet etme şansı yakaladık. Elektrik motoru üretimi için ilk hazırlıklar başlıyor. Bir mıknatıs, bir telle nasıl elektrik motoru yaptık? Hepsi birazdan Bilin deneyinde. Bilin deneyine hoş geldiniz. Ben Asude. Ben de Cihan. Artık bildiğiniz gibi bizler YGA'lıyız ve YGA'da amacımız çocuklara bilimi sevdirebilmek. Bunun için de 3 yıldır 45 tane ilde 3000 tane çocukla bilimi sevdirmek için seanslar yapıyoruz ve öyle başlayan bir yolculuk bu televizyon programıyla devam etti. Tek bir amacımız var, bilim zordur algısını değiştirebilmek. Çünkü bu programda da tanık olduğumuz bir şey var. Bilim aslında anlayınca çok eğlenceli ve çok kolay. Cihan, normalde sen böyle çok kolay ve eğlenceli deneyler hazırlardın. Bugün etrafta bir şey göremiyorum. Yine hazırladım Asude ama onun için küçük bir seyahat yapmamız lazım. Seni inanılmaz bir yere götüreceğim. Nereye gidiyoruz? Orası sürpriz. Bana güveniyor musun? Güveniyorum. Hazır mısın? Hazırım. Işınlanmak için elimi tutarsan çok sevinirim. Işınlanmak derken? Biraz hızlı gideceğiz. Hazırsan Bilin deneyin başlıyor. Cihan, neredeyiz? Asude, çok güzel bir yere gelmedik mi? Bak dur. Hemen şöyle açalım. Burası neresi? Çok enteresan aletler var etrafta. Asude, şu an İstanbul Teknik Üniversitesi'nin yüksek gerilim laboratuvarındayız. 1944 yılında ilk elektrik fakültesi açıldığı zaman Fuat Külünk adına Gümüşsuyu'nda bir laboratuvar açılıyor. Burası da aslında ikincisi Maslak'taki kampüs içerisinde. Çok güzel değil mi? Çok güzel de böyle ellemeye biraz çekindiğim aletler var. Hani bizim elleme, bozarsın, dokunma, çarpılırsın. Sanki her şeyden çarpılacakmışım gibi bir Asude, tam olarak onun için geldik. Elektriğe ne zaman dokunduğunda çarpılmazsın onu anlatacağız bugün. Evet Asude, seni şöyle şu taburenin üzerine alabilir miyiz? Tabii. Bir deney yapacağız. Yalnız yüksek gerilim laboratuvarında bana yüksek gerilimli anlar yaşatıyorsun şu anda. Asude, bugün birçok şey yapacağız ama senden bana güvenmeni istiyorum. Tamam mı? Ne olursa olsun bana güven. Şimdi önündeki küreyi tutmanı ama ben bırak diyene kadar bırakmamanı istiyorum. Yani bırak kelimesini duy lütfen önce. Tamam mı? Hazırsan başlayabiliriz. Bir şey olmayacağını... Tut, hiçbir sıkıntı yok. Yani şu an için yok. Evet, başlayabiliriz. Başlayalım. Ne oluyor? Aslında çok güzel şeyler oluyor. Vücudumda bir şeyler geziniyor. Evet, o gezilen şeyler elektronlar aslında, elektrik yükleri. Vücudunda geziyorlar, serbest bir şekilde dolaşıyorlar aslında. O kadar gülünecek ne var? Aslında sen de kendini görsen gülersin bak. Bir ayna var mı? Ayna yok. Gel, telefon oluyor. Ne oldu biliyor musun? Sana çok yaklaştığım için elektronlar atlayacak bir yer buldum. Yaklaşma çok. Bak, kendine bakmak ister misin? Yalnız çok da fena görünmüyor. Aynen. Saç modelini bu şekilde değiştirebilirsin istersen aslında. Hoşmuş. Cihan, böyle gıdıklanma hissiyatı gibi bir şey var. Aynen öyle. O elektronlar bütün vücudunda dolaşırken içten gıdıklıyorlar. Aslında çok eğlenceli değil mi? Cihancığım, eğlencem bittiyse artık yavaştan inebilir miyim? Aslında ben bırak demeden bırakmıyorduk değil mi? Evet. Çünkü şurası şu anda yük dolu. Evet. Bak, bunu da kanıtlayalım mı? Hayır. Şu sağ işaret parmağını ver, yoksa akşama kadar orada kalacaksın. Ya Cihan, artık yerime geçebilir miyim? Ben yeterince eğlendim tabii. Gel. Gerçek anlamıyla tüyler ürpertici bir deneydi. Yani diken diken oldu tüylerim. Bir de bunun bir benzerini şeyde de yaşarım ben. Kaza çıkardığında mesela saçlarım uçuşur. Aynen öyle. Oradaki mantıkla buradaki mantık aynı aslında. Nasıl ki kaza sürtündüğün zaman burada saçlar dikleşiyor, burada da aynı şey var. Şurada kauçuk bir şerit var aslında, kemer. Evet. Bu kauçuk kemer makaraya sürtüp elektrik yükleniyor. Ve elektrik yüklerini yukarıya doğru taşıyor. Ve bu yukarıdaki kürenin içerisine getiriyor. Ne kadar bir yükten bahsettik? Ama şöyle söyleyeyim, buradaki gerilim 300.000 volta kadar çıkıyor. 300.000. Aynen öyle. Yani evlere gelen 220 volt, burada sen 300.000 voltu bana verdin. Verdim ve hani çarpmadı değil mi? Evet.
Neden çarpmadığını biliyor musun? Yok, merak ediyorum ama. Bunların hepsini birlikte öğreneceğiz. O zaman şimdi bir konuk davet edeceğiz. Bizim bilime, bilim insanına bakış açımızı değiştirdi. Hem Harvard'da hem MIT'de kürsüsü olan tek Türk profesör ve Türkiye'nin en önemli bilim insanlarından birini davet ediyoruz. Mehmet Toner. Evet, bugün Asude Van de Graaff jeneratörünü tuttuğu zaman saçlarının nasıl dikleştiğini hep birlikte gördük. Van de Graaff cihazının nasıl yapıldığını ve çalıştığını Bilin Deney'in YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Program içerisinde yer vermediğimiz pek çok eğlenceli deney için de YouTube kanalımızı mutlaka takip edin. Harvard ve MIT'de kürsüsü olan tek Türk profesör Mehmet Toner'le hem deney yapma hem de sohbet etme şansı yakaladık. Hepsi birazdan Bilin Deney'inde. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirdi. Ardından MIT ve Harvard'da yüksek lisans ve doktora yaptı. Dünyanın en saygın bilim dergilerinde 300'den fazla makale yazdı. Mehmet Toner doğum öncesi genetik bozukluklar, bulaşıcı hastalıklar ve erken kanser tanısına yarayan mikroelektromekanik cihazını bulmasıyla Amerikan Ulusal Mühendislik Akademisi ve Ulusal Mucitler Akademisi üyeliğine seçildi. Ayrıca Harvard ve MIT'de kürsüsü olan tek Türk profesördür. YGA bilim projeleri ve Bilin Deneyim programının da danışmanlığını yapmaktadır. Mehmet abi hoş geldiniz. Hoş bulduk Asude. Hoş Nasılsınız? geldiniz. Çok Merhaba iyiyiz. Cihan. Hoş geldiniz. Şu an sizin kampüsün sınırları içerisindeyiz. Siz de İTÜ mezunusunuz hocam. 1987 İTÜ mezunuyum, evet. Şimdi bugün size ek olarak iki bilim insanı daha konuk ediyoruz Evet, aslında. evet. Yani kendileri olmasa bile mirasları burada Evet, bugün girince bizimle. gördüm onları. Evet, burada bir tanesi Bizim burada. Faraday burada. Faraday ve Burada da Tesla, herkesin bildiği. O Aynen da öyle. arkamda duruyor burada. elektrik deyince bu ikisi zaten Evet. iki bilim insanı herkesin aklına geliyor. Aslında Faraday kafesi metalden yapılmış bir kafes ve yani topraklamayla elektrik boşaltabiliyor. Tesla bobini de sarım sayısı çok yüksek olan bir bobin. Yani hani bunları biliyoruz ama bu ikisini siz bir arada hiç gördünüz mü hocam yan yana? Gördüm, Boston'daki müzede vardır bu. Ah. Bilim müzesinde vardır. Orada büyük deneyler yaparlar. Çok da keyiflidir. Siz peki kafesin içine girme şansına erişmiş miydiniz Vallahi hocam? Boston'da ben makinacı olduğum için elektrikle aram iyi değil de Pek yaklaşmıyorsunuz. pek girmemiştim içine ama girim istiyorsanız yani. Vallahi hocam biz de onu çok istiyorduk. Güvenebiliyorum değil mi size? Tabii tabii. Yani bana değil Asude'ye güvenerek ilk adımınızı Aslında atabilirsiniz. hocam. gözlerime bak aslında. Evet siz giriyorsunuz hocam ve biz de görsel şöleni başlatıyoruz. Öyle mi? Bir Getirmek dakika için. niye kilitledin ya? Tam güvenli olsun diye hocam. Elektrik hani aradan kaçmasın diye. Nasıl ya, anladım. Biz şöyle uzaklaşalım. Şöyle geçelim Asude, görsel şölen başlasın. Bir dakika siz niye uzaklaştınız? ben... Hocam nasıl her şey iyi mi hocam? Alın beni alın çıkarın. Şu an Mehmet abi iyi ki duymuyoruz. Çünkü iyi şeyler söylediğini sanmıyorum. Ben makinacıyım, elektrikçi değilim. Hocam çok teşekkürler kusura bakmayın bilmiyorum nasıldı hani oradan bir şeyler diyordunuz ama biz tam duyamadık. Hakikaten duymak istiyor musun? Yok hocam o sizde kalsın o Söylediklerim zaman. pek iyi şeyler değildi yani. Onu da en azından onu söyleyeyim yani. Ya aslında Tesla hocam yıllarca bu havadan kablosuz bir şekilde elektriği iletebilmek için çalışmış. Bunu da belli bir miktarda başarmış. Burada görüyoruz aslında. Çok yüksek bir gerilim seviyesine ulaştı. Buradaki sarım sayısı çok fazla olduğu için bu bobinler elektriği depoladı, elektronu depoladı ve çok yüksek bir gerilim seviyesine ulaşınca aslında buradan atlamayı görmüş olduk Faraday kafesine Aslında doğru. yıldırım gibi değil mi? Yıldırım da yeryüzündeki ve gökyüzündeki gerilim farkından Dolayı. oluşuyor. Peki hocam şeyi soracağım. Size yıldırım gibi bir şey çarptı ama size elektrik çarpmadı. Bana çarpmadı. O neden oldu sizce? Size güvenmedim ama doğru söylemişsiniz, çarpmadı. O da çünkü bu kafes, elektrik kafesi olduğu için elektrik bunun içine giremiyor. Bu demirler o elektrik akımını alıyor, yere atıyor, bana dokunmuyor. O yüzden mesela arabanın içinde yıldırım çarparsa aynı şekilde, uçağın içinde çarparsa aynı şekilde. Bu Faraday kafesi diyoruz. Aynen. buna. Dolayısıyla arabada olduğumuz zaman da uçakta olduğumuz zaman da güvenli oluyor çünkü içeriye geçmiyor elektrik. Ya az önce Tesla havadan elektriği iletmek için aslında çalışıyor demiştik ya. Evet. Onunla ilgili başka bir deney daha var. Hızlıca ona bakalım mı?
Bu o kadar korkunç değil diye tahmin ediyorum. Yok bu çok eğlenceli Ben olacak. gidebilirim değil mi? Yok hocam sizi de Ben burada hala lazım istiyoruz. mıyım? Evet aynen öyle. Tesla'nın bu da farklı bir bobini. Teknoloji gelişirken aslında onlardan faydalanarak yapılmış bir bobin bu. Şu floresanları size uzatacağım. Dokununca yanıyor. Eliniz değer değmez yanmaya başladı. Biz de Işın kılıcı. Işın kılıcı gibi aynen öyle. çok Şimdi burada aslında yarı iletken kullanılıyor. O yarı iletkeni kullandığımızdan dolayı aslında az önceki Tesla bobinde gördüğümüz o atlamayı burada görmemiş oluyoruz. Teknoloji geliştikçe daha da güzel hale gelecek gibi görünüyor. düşünebiliyor musun? Oradan buraya geldi. İleride de Tesla arabaları hiçbir kablosuz direkt bataryalarını şarj edebileceksin. Bunun içerisinde civa buharı var. Civa buharı aslında buradaki elektrik dalgalarından dolayı iyonize oluyor. Ve iyonize olurken içinde fosfor gazı da mevcut. Işınım yapmaya başlıyor. Fosfor gazı da o ışığa rengini veriyor aslında. Biz o yüzden böyle bir renk görüyoruz. Şöyle dokunarak da devamını yakabiliyorum. Aslında Cihan, aklıma ne geldi biliyor musun? Buyurun hocam. O beni kafesin içine koydun ya. Evet. Aslında o kafes sırf elektrik değil, başka şeyleri de engelliyor. Nasıl? Ses sinyallerini de mesela engeller. Mesela telefon, yanında telefon var mı? Var tabii telefonum var. Hadi gel ben İnterneti sana... mi kesiyor? Tabii. Bir Daha bakalım, neler kesiyor acaba- herhalde. bakalım. Hemen olur hocam. Ha, Ben de... bir gör hani bilmiyorsan görmemişsen diye dedim. Tamamdır. Aklımda kötü bir fikir yok yani. Hiç yanlış anlama. Sadece göstermek amacıyla. Bu deney de çok güzeldi gerçekten hocam. Cihan haklısın. Hakikaten çok güzel bir deneydi. Hatta benim aklımda bir deney daha var. Sen biliyor musun? Bu Faraday kafesinde sadece elektrik değil. Mesela başka şeyler de gidip gelmez içine. Nasıl? Neler Mesela- hocam? Mesela bak sen çok bilim adamı olmak istiyorsun. Evet. Mesela telefon var mı üstünde? Var hemen Bak, cebimde bir tane var. Çok güzel ama kafana dikkat et. Gel bir gir içine bak. Ses de gitmeyecek. Sinyal mi çekmiyor içinde? Sinyal çekmiyor. Yok. Çekmiyor. Evet hakikaten. Hocam. Mesela hani bana yap dedin ya biraz evvel. Hocam ama yani. Evet. Hocam merak duygumdan faydalanıyorsunuz gibi hissediyorum. Merak duygunda iyi bilim adamı olacaksın. Ondan koydum seni kafesin içine. Hocam bravo, bizim yapamadığımızı yaptınız. Durduramıyoruz çünkü öyle mi? Cihan'ı. Harbiden Biz o zaman çıkabilecek miyim? uzaklaşalım şuradan. Biraz biz uzağa gidelim. Evet, şimdi Faraday kafesini icat eden Faraday'ın hikayesine bir bakalım. Gidiyoruz. Kimya ve fizik bilgini olan Faraday, 19. yüzyılın en büyük bilim insanlarından birisiydi. Elektrik motoru, Faraday kafesi ve elektroliz gibi birçok buluşuyla tanındı. Michael Faraday henüz küçük yaşlarında kitap ciltleme işinde çıraklık yaparken boş vakitlerini ciltlediği kitapları okuyarak geçirdi. Bilime olan ilgisi o kitap sayfalarında dolaşırken o dönemde arttı ve elektrik üzerine çalışmalar yapmaya başladı. Geçmişten gelen elektriğin su gibi olduğu tanımı üzerine birçok hatalı paylaşım olmuştu. Elektriğin toplanması ve akmaması için ancak su dolu kavanozlarla elektrik deneyleri yapılıyordu. Pozitif yük yüksek basınç, negatif yükse alçak basınç olarak düşünülüyordu. Faraday, yaptığı yüzlerce deneme sonucu elektriğin sudan farklı yapısı ve hareketi olduğunu anlamaya başladı. Bu denemeler sayesinde elektronları tam da bilmeden elektrik motoru yapabilmişti. Günümüzde ise elektrik akımının elektronların hareketinden kaynaklandığı ispatlanmıştır. Mehmet abi, en son bize çok gurur veren bir haber ulaştı ve Amerika'nın en seçkin kuruluşlarından bir tanesi olan Ulusal Mühendislik Akademisi'ne seçildiniz. Evet. Biz de çok gurur duyduk aslında. Birkaç icadınızla birlikte ama bizim en çok duyduğumuz bu kanseri erken teşhis eden bir mikroçip icadınız buna vesile oluyor. Onu biraz anlatabilir misiniz? Seve seve bahsederim. Asude, yeteri kadar vaktimiz var mı bilmiyorum. Bu konuda konuşunca biraz durdurması zor oluyor. İnsan vücudunda 75 trilyon civarında hücre var. Bunun %85'i kanda. Aslında kandan bütün hastalıkları bulabilmemiz mümkün. Bunlardan biri de kanser. Kanser primer tümörden öldürmüyor, dağılıyor. Vücuda dağılıyor, metastaz diyoruz. Vücuda sahip çıkıyor. Yani bir yerde tamamıyla unutuyor. Bunu kan yoluyla yapıyor ama. Kan yolu, yani nasıl biz diyoruz kalbinizle, hayatınızda hareket edin, işlerinizde. Kalbini unutuyor hücreler. Bir anda sizin bütün vücudunuza sahip çıkıyor ve öldürüyor.
Daha o kandan giderken çok ama az sayısı. Bir 10 milyar kan hücresinin içinde bir tane belki kanserli hücre var. Biz bunu bulan, yani şöyle düşün, dünyada 7 milyar insan var. Onun içinde bunları hücre diye düşünün. Bir tane hücreyi bulmak istiyorsanız biz bunun teknoloji mikroçipte 3 dakikada bulabiliyoruz. Wow, Hızlı bir şekilde saniyede 30 milyon hücreye bakaraktan aynı mikroçip kompüterlerde kullanan sayıları nasıl hızlı bir şekilde, inanılmaz bir şekilde hesaplayan teknolojiyi biz sayı yerine kanı hesaplayan veya kanı takip eden, onu tarayan bir teknoloji geliştirdik. O teknolojide kanserin takibini kişisel bir hale dönüştürme imkanı var. Çünkü herkesten aldığınız kandan o insanın kanserini sürekli olarak takip edebilme imkanınız var. Aslında buluşun hayata geçiş hikayesi de biraz enteresan. Hani buluş sırasında böyle işte sizin beklemediğiniz sonuçlar olmuştur, şeyler olmuştur. O tarafta sizin hani bizimle paylaşabileceğiniz bir şey var mı? Ben bilimi şeye benzetiyorum. Yani bir şey gibi düşünebilirsiniz. Kimsenin çıkmadığı bir dağa çıkıyorsunuz. Dolayısıyla bu yolculukta bir sürü beklemediğiniz şeyler oluyor. Bir, buna hazırlıklı olmanız lazım. Dağa çıkarken nasıl hazırlanıyorsunuz? Ona göre üstünüzde eşyalar var, ekipmanlarınız var. Bizde de o bilgi olması lazım. Yani karşınıza bir şey çık. İki, baktığınız şeyi iyi görmeniz lazım. Herkes aynı şeyi görmüyor. İyi bir bilim adamının en büyük özelliklerinden biri başkalarının görmediği olayları görmek. Bazen diyorsunuz ki bu neymiş, bu boş ver, bu çalışmadı diyorsunuz. Ama aslında çoğu zaman en güzel cevap ona dikkatli bakabilmekte. Görmesini bilmekte, bilgili olmak. O dağa, bilgi dağını çıkabilmek. Aslında iyi bir bilim insanı olmak dediniz ya Mehmet abi. Biz de şimdi bu programda çocuklara bilimi sevdirmeye çalışıyoruz. Evet. Siz önce bir mühendislik eğitimi aldınız, ardından tıp eğitimi aldınız. Şimdi de bir bilim insanı olarak hayatınıza devam ediyorsunuz. Peki bilimi sevmek için illa böyle mühendislik mi okumak lazım ya da bilimle ilgili bir bölüm mü okumak gerekiyor? Yani illa bilim insanı mı olmak gerekiyor bilimi sevmek için? Kesinlikle değil. Bilimin güzelliği bence herkesin bir miktar onu tatması ve kendi hayatlarında uygulamasının güzelliği. Bilim insanı bir yerde gerçeği arıyorsunuz. Tabiattaki bir gerçeği, doğruyu bulmaya çalışıyorsunuz ve bu yolda giden meraklı bir insan. Bence her şeyden en önemli olan bizim çocuklarımıza öğretmemiz gereken merak. Çünkü meraklı insan merak ettiği şeyi öğrenmek zorunda. Çünkü meraklısınız. Öğrenmeme diye bir şeyin şansınız yok. Meraklıysanız öğreniyorsunuz. Öğrendikçe daha keyifleniyorsunuz. Daha keyiflendikçe daha çok öğreniyorsunuz. Daha çok öğrendikçe kendinizi mutlu hissediyorsunuz. Daha mutlu ve büyük bir şey, katalitik reaksiyon gibi. Dolayısıyla bilim adamı, bilimi sevmek, illa bilim adamı olun demek istemiyoruz biz gençlere. Fakat bilimin metotlarını öğrenirlerse hem daha iyi insan olurlar hem de daha başarılı olurlar diyoruz. Mehmet abi, hocam geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok güzel bir sohbet oldu. Gerçekten çok eğlendik. Çok sağ olun. Ben her programı sizi bekliyorum hocam. Cihan'ın daha çok ihtiyacı var böyle kafeslere. Bir daha sefere başka bir kafese sokarım. Çok memnun olurum hocam. Çok teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Beni tekrar aranıza aldığınız için. Çok sağ olun. Bilin deneyin devam ediyor. Elektrik motoru üretimi için ilk hazırlıklar başlıyor. Bir mıknatıs, bir telle nasıl elektrik motoru yaptık? Hepsi birazdan Bilin Deneyinde. Evde kullandığımız bütün aletlerde, çamaşır makineleri, buzdolapları, bulaşık makineleri hepsinde elektrik motorları var. Bunu biliyoruz ama elektrik motorları nasıl çalışıyor onu çok bilmiyoruz. Şimdi Cihan ve Derin evdeki basit malzemelerle bize elektrik motoru hazırlayacaklar. Gelin birlikte bakalım. Herkese merhaba, ben Derin, 13 yaşındayım. İnsanlarla empati kurmayı çok seviyorum. Bu yüzden büyüyünce psikolog olmak istiyorum. Derin, hoş geldin. Nasılsın? İyiyim Cihan abi, sen? Ben de çok iyiyim. Bugün konumuz elektrikti. Sen bize nasıl bir deney hazırladın bugün için? Bugün aslında evlerimizde de kullandığımız çamaşır makinesi gibi aletlerin içinde bulunan motoru biz kendimiz yapacağız ve gözlemleyeceğiz. Elektrik motoru yapacağız. Evet. Çok güzelmiş ya. Benim de bayağı sevdiğim bir konu aslında. Valla ben hazırım. İstediğin zaman başlayabiliriz. O zaman başlayalım. Malzemelerimiz makas, bant, 2 adet çengelli iğne, mıknatıs, bobin, pil ve de 1 adet zımpara. Öncelikle pilimize 2 adet çengelli iğneyi sabitleyeceğiz.
bu çengelli iğneyi bunun üstüne yapıştırıyoruz. Şimdi diğer tarafa geçebiliriz. Düz olacak bir şekilde yapıştırdık. Tamamdır. Şimdi aslında ilk aşama bitti. Bir sonraki aşamada mıknatısımızı pilimizin üstüne yapıştırıyoruz. Bu şekilde. Zaten mıknatıs pili çekti. Şimdi bakır teli bir pilin etrafına saracağız. Bakır telimizi birazcık daha uzun bırakıyoruz. Çünkü daha sonra bu teli çengelli iğneyle birlikte pile tutturacağız. Ve yaklaşık olarak 50 tur sarıyoruz bunu. Ne yapıyoruz? Bu teli dikkatli bir şekilde pilden çıkartıyoruz ve bunu bakır tellerin uçlarını sabit durması için içinden geçiriyoruz. Şimdi bir sonraki aşama olan bu tellerin uçlarını zımparalayacağız. Onu niye yapıyoruz? Bunu yapıyoruz çünkü bu tellerin aslında üstünde elektriği iletmememizi sağlayan bir kaplama var. Bu zımparayla birlikte de bunu aslında engelliyoruz. Yalnız dikkat etmemiz gereken nokta bir telin tamamını zımparalayacağız. Diğer telin de sadece bir tarafını zımparalayacağız. Bir tarafını derken yani böyle alttan zımparalayacağız ama üst taraf oradaki yalıtkan boya kalacak. Evet, kalacak. Tamam. Burada yarısını zımparalıyoruz. Evet. Bakır telimiz de hazır. Tamam. Şimdi bir sonraki adım ne? Önceden hazırladığımız çengelli iğne ve pilin içinden şu telleri geçiriyoruz. Yani bu çengelli iğnenin arkasındaki o küçük deliklerden bakır telin iki ucunu da geçiriyoruz. Evet. Wow, ne güzel döndü ya. Bayağı hızlı da dönüyor ha. Evet, sonunda başardık galiba. Çok güzel oldu. Direkt mıknatıs buradaki teli, hani telin içerisinden geçen elektronları çekip ittiriyor ve sürekli bir dönüş sağlıyor burada, değil mi? Evet. Aslında Cihan abi, ben bunların dışında 2 tane daha farklı model tasarladım. Bence onlara da bir bakalım. Olur. Şu masanın üzerinde duranlar mı? Evet. Tamamdır. Bunu biraz dinlendirelim artık. Bu kalp şeklinde bir motorumuz. Bakır teli kalp şeklinde mi büktün? Altta mıknatıs var. Ortada bir pil. En üstte de senin kalp şeklinde bobinin. Evet. Çok güzelmiş ya. Ne güzel dönüyor. Başka? İkinci olarak da tombik bir bobin şeklinde bir motorumuz var. Peki Cihan abi, sana son bir sorum olacak. Tabii. Bu teknoloji ya da bu motorlar günümüzde nerelerde kullanılıyor? Ya onu da şöyle anlatabiliriz aslında derin. Mesela burada bir elektrikli motor yaptık ya. Aslında şu bir bobin. Tamam mı? Şimdi bu bobin pilin artı ve eksi kutbuna bağlıydı ve bobinin içerisinden elektronlar geçiyordu. Buradaki mıknatıs da o manyetik alandan dolayı o elektronları itirip çektiriyor. Dolayısıyla burada şu bobini sürekli olarak döndürüyordu. Bir şey daha var. Mesela bobini bu sefer yere koyduğumuzu düşünelim ve sabitleyelim. Ve birkaç tane sırayla bobin koyalım buraya, tamam mı? 5-10 tane bobin dizdiğimizi söyleyelim. Mıknatısı bunun üzerine koyalım ve sırayla bobinlere elektrik verelim bu sefer. İlk önce buna, sonra bir sonrakine, bir sonrakine. Bu sefer ne yapacak? Buraya elektrik verdiğimiz zaman buradaki bobin mıknatısı ittirmeye çalışacak. İkinciye geldiğinde ikinciye elektrik vereceğiz. O da ittirecek ve mıknatısı ileriye doğru fırlatabilecek. Japonya'da çok fazla kullanım alanı var mesela. Orada raylarda olan bobinler aslında rayların üzerindeki o mıknatıslı tekerlekleri biraz daha hızlı ittirmek için tasarlanmış. Çok yüksek hızlara ulaşılabiliyor. Yani aslında baktığımızda burada bir tane mıknatıs, bir tane elektromıknatıs. Bu elektromıknatıs da hani pilden aldığı elektrikle belli durumlarda mıknatıslanma özelliği kazanan metallere deniyor. Ve bir adet pille neler neler yapılabiliyor. Bu bilimsel gerçeği kullanarak onlarca teknoloji geliştirildi. Bundan sonra belki yüzlerce buluş daha yapılacak. Bu buluşları yapan neden siz olmayasınız? Bilin, deneyin. Devam ediyor. Hızlı gitmek için hafiflemeniz lazım. Hafiflemek için ne yapacaksınız biliyor musunuz? Bu kalbinizi alıp buraya koyacaksınız. Hızlı gidebilmek için. Karar noktasına geleceksiniz. Diyeceksiniz ki ben başarılı olmak için Steve Jobs gibi kalbimi dinlemeyeceğim. Hemen başarı yönünde gideceğim.
kalbinizi dinlediğiniz zaman karar vermek zorlaşır. Sizi yavaşlatacak hissedeceksiniz. Halbuki başarıya daha iyi ulaşırsınız o zaman. Liderlik yolculukta yapılan bir şey arkadaşlar. Yolculuk bittikten sonra o kalbi raftan alıp kalbinize koyup ben şimdi başarılıyım, lider olurum diyemezsiniz. Liderlik bir rütbe değildir. Yolculukta kazanırsınız. O yüzden yolculukta kalbinizi bırakmayın. Hem beyninizle hem kalbinizle karar verip hareket eden insanlarsınız. Bunu hiçbir zaman unutmayın gençler. Bu en büyük sizin vasfınız. Mehmet abi çok güzel bir şey vurgu yaptı. Kalbini bırakma dedi. Neden önemli? Çünkü baktığınızda 2. Dünya Savaşı'nda o 1 gram gaz sızdırmayan gaz odalarını inşa edenler de o dönemin en iyi bilim insanlarıydı. O yüzden sadece bilim insanı olmak yetmiyor. Aynı zamanda kalbi olan bir bilim insanı olmak gerekiyor. Bununla ilgili de çok etkileyici bir hikaye var. O işkencelere maruz kalmış toplama kamplarında böyle bir Yahudi öğretmen daha sonra savaş sonrasında bir okula müdür oluyor. Ve her sene öğretmenlerine bir mektup yazarak seneyi açıyor. Ve her sene de aynı şeyi vurguluyor. Burada diyor amacımız sadece öğrencilere bilimi öğretmek değil. Asıl amacımız öğrencilere iyi bir insan nasıl olunur onu öğretmek yazıyor. Aslında çok güzel söylemiş Asude ya. Yani çünkü iyi bir insan yetiştirdikten sonra o iyi insan elindeki bilgiyle, yetkinlikle en faydalı bilimi yapıyor. Etrafına yardımcı olacak işler üzerine çalışıyor. Ortaya çıkarıyor. Yunus Emre de buna kuru idik, yaş olduk, kanatlandık, kuş olduk diyor. Yani baktığınızda tek kanatlı bilim kuru oluyor. Ve daha deminki örnekteki gibi de çevresini de kurutuyor. Ama akıl ve kalp, bilim ve aşk birlikte olunca asıl o zaman çift kanatlı oluyor, uçabiliyorsun. Uçabilmeye başlıyorsun. Çok güzel oldu hakikaten Asude. Bugün de programın sonuna gelmiş olduk. Haftada sadece bir gün değil, her gün görüşelim istiyoruz. O yüzden bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Bir sonraki hafta bilimde buluşmak üzere. TAV Havalimanları Bilin deneyini sundu.